Dünyanın en büyük 3. adası olan Borneo, Endonezya, Malezya ve Brunei tarafından paylaşılıyor. Bana kalırsa bu ada, yeryüzündeki en ilginç adalardan birisi. Daha önce detaylı bir videoda anlattığım gibi, Endonezya, Java adasında bulunan başkentini su baskınları ve depremler gibi doğal afetler nedeniyle Borneo adasına taşımayı planlıyor. Eğer Endonezya'nın neden başkentini taşıdığını merak ediyorsan, bu konu hakkında hazırladığım detaylı videoyu izlemeni öneririm. Ama şimdilik konumuz bu değil. Borneo adası üzerinde ilginç bir sınır anlaşmazlığı söz konusu. Buranın adı Sabah. Resmi olarak Malezya'yı oluşturan 14 bölgeden biri olsa da Borneo adasına kara sınırı olmayan Filipinler tarafından kendisine ait olduğu iddia ediliyor. Bir yerde toprak anlaşmazlığı varsa bilin bakalım orada hangi ulus vardır? Bingo! Elbette İngilizler. 14. yüzyılda Brunei ve Sulu, Majapahit İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Majapahit İmparatorluğu, Güneydoğu Asya'da varlığını sürdüren oldukça büyük bir devletti. İmparatorluk en güçlü döneminde Endonezya, Singapur, Malezya, Brunei, Güney Tayland, Sulu Takım Adaları, Filipinler ve Yeni Gine'ye kadar uzanan 98 vasaldan oluşuyordu. 17. yüzyılın başlarındaysa Borneo'nun büyük bir kısmına Brunei hükmediyordu. Ancak sömürgecilik, korsanlık ve iç savaş gibi nedenlerle toprak kayıpları yaşamaya başladılar. Ülkede patlak veren iç savaş nedeniyle Sulu Sultanlığı Brunei'ye askeri yardımda bulundu ve savaş birkaç yıl sonra Brunei Sultanlığı'nın lehine sona erdi. Olaylar son bulunca Brunei Sultanlığı jest yaparak Sabah'ın doğusunda bulunan toprakları Sulu Sultanlığı'na hediye etti. Haliyle o tarihten itibaren Sulu Sultanlığı bu toprakları yönetmeye başladı. Sonraki dönemlerde Viyasan bölgesindeki yerleşim alanlarına baskınlar düzenlediler. Askerler İspanyollardan çok daha hafif ve çevik tekneler kullandılar. Bu da İspanyolları yenmelerini kolaylaştırdı. Fakat İspanyollar teknolojik gelişmeler sayesinde çok daha hızlı buharlı tekneler edindiğinde durum tam tersine dönmüş oldu. İspanyollar eskiden Sulu Sultanlığı'na ait olan adaları tek tek ele geçirmeye başladı. Sultanlık Kuzey Borneo'nun büyük bir kısmını hala yönetiyor olsa da etkisi oldukça kısıtlanmıştı. Halk sultana çok daha az sadakat gösteriyordu ve topraklarının bir kısmı fiilen başka bir imparator tarafından yönetiliyordu. Rüzgar tersine esmeye başlamışken İspanyollar Sulu başkentini de ele geçirdi. Böylece yıllar süren savaşın ardından Sulu Sultanlığı'nın resmi olarak Filipinlere dahil edildiği ve Norte ile Virgil topraklarının Filipin sınırları içerisine alındığı bir barış anlaşması imzalandı. Tam da bu noktada hikayenin akışını bozmadan Sulu Sultanlığı ile Osmanlı arasında geçen bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Az önce söylediğim gibi 19. yüzyılın sonlarına doğru Sulu Sultanlığı İspanya'nın baskısı altına girmişti. İspanya, Filipinler'deki sömürge varlığını genişletmek istiyordu ve bu bağlamda Sulu'yu da istilasına dahil etmeye çalışıyordu. Yani talihi tersine dönmüştü. Zamanında askeri yardım gönderdiği için bu topraklara sahip olan Sulu Sultanlığı şimdi buraları korumak için yardım arayışı içine girmişti. Sultan Cemalül Azam'ın yardım talep ettiği ülkelerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Bu mektup üzerine 2. Abdülhamit Sulu Sultanlığı'na yardımcı olabilmek için Filipinlere bir elçi göndermeye karar verdi. Leyla Saz 1899 yılında bu diplomatik görev için Filipinlere hareket etti. Ancak Leyla Saz çeşitli nedenlerden ötürü Sulu Sultanlığı'na ulaşamadan görevini yerine getiremeden geri dönmek zorunda kaldı. Böylece bu durum gerçekleştirilememiş iyi niyetli bir yardım girişimi olarak tarihteki yerini aldı. Elçinin asla Filipinlere ulaşmamasının ardından Sulu Sultanlığı ve Filipinler arasında bir barış anlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşma yeni bir tartışma yarattı. Çünkü imzalanan bu barış anlaşması İspanyol ve Sulu versiyonunda farklı şekillerde yorumlanabilir bir şekilde yazılmıştı. Ardından patlak veren İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan sonra İspanyollar bölgeyi terk etti ve Sultan bazı adaları İngilizlere kiralayan yeni bir anlaşma imzaladı. İmzalanan bu anlaşmaya göre Sultan yıllık 5.000 dolar tutarında ödeme alacaktı. Sonraları İspanyollar Kuzey Borneo'daki tüm iddialarından da vazgeçtiler. Böylece bu topraklar üzerindeki haklar İngiliz Kuzey Borneo şirketi tarafından kiralanmıştı. 1930'larda dünya sahnesinde yükselen Japonya'nın etkisi 1940'ların başında 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle daha da belirginleşmişti. Japonya 1941'de Sabah'a da dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmını işgal etti. Japonların teslim olmasının ardından Kuzey Borneo İngiliz askeri idaresi tarafından yönetildi ve 15 Temmuz 1946'da İngiliz kraliyet kolonisi oldu. Velhasıl bu süreçlerin sonunda İngilizler de Güneydoğu Asya'dan çekilmeye başladılar. Böylece 31 Ağustos 1963'te
Kuzey Borneo özerkliğe kavuştu. Bölgedeki topluluk liderleri bir federasyon kurulması için müzakereler yürütüyordu. Malezya Anlaşması ile sonuçlanan bu tartışmalardan sonra 20 maddelik anlaşma üzerinde uzlaşıldı ve 16 Eylül 1963'te Kuzey Borneo, Malaya, Sarawak ve Singapur ile birleşerek bağımsız Malezya'yı oluşturdu. Bu durum Filipinlerin Malezya ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesine neden olduğu gibi Endonezya bu süreci emperyalist bir hareket olarak görüyordu ve yeni devletin kurulmasına şiddetle karşı çıkıyordu. Hatta bazı çatışmalar bile yaşandı ama bu başka bir videonun konusu. Filipinler üzerinden anlatmaya devam edelim. Filipinler Malezya'yı işgal etmeyi planlıyorlardı. Filipinler Başkanı Marcos göreve geldiğinde çatışma gerçekten kızıştı. Marcos 1967 yılının ilk aylarında sabahtaki Filipinli topluluklara gizlice sızmak için 17 adam gönderdi. Bu askerler kimliklerini gizleyerek orada orman bekçisi, postacı ve polis memuru gibi davrandılar. Amaçları ise orada yaşayan Filipinlilerin Malezya ile olan bağlarını koparmaya ikna etmekti. Birkaç sızma operasyonundan sonra işgale hazır hissettiler. Filipinlerin güneyinde yüzlerce Müslüman genci seçtiler ve onları ne için eğitim aldıklarını bilmeden Manila Körfezi'nde bulunan bir adada eğittiler. Burada gerçekten de çok çetin bir eğitim alsalar da gerçek hedefin Sabah'ı işgal etmek ve geri almak olduğunu öğrendiklerinde pek çok asker Filipin ordusunu terk etti. Çok acı ama geriye kalanları ise Filipin ordusu tarafından idam edildi. Bu olay Güney Filipinlerin büyük bir kısmını harap eden Moro isyanını da tetikledi. Bilmeyenler için basitçe bahsetmem gerekirse bu çatışmalar Müslüman Morolar ile Filipinler ordusu arasında geçmişti ve Filipin hükümetine karşı savaşan isyancı grupları destekleyen tarafsa Malezya'ydı. Tüm bu olayların geçmişte kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Anlaşmazlıklar günümüzde hala canlılığını koruyor. 11 Şubat 2013'te bazıları silahlı birkaç yüz militanın bulunduğu küçük bir tekne Sabah'a geldi. Bu militanlar Sulu Sultanlığı'nın soyundan geldiğini iddia ediyordu ve amaçları Doğu Sabah'a yönelik toprak talebini çözmekti. Olay birkaç hafta kadar sürdüğü için sorunu diplomatik olarak çözmek için bazı girişimlerde bulunuldu. Sonuç alınmayınca da Malezya güvenlik güçleri büyük bir operasyon başlattı ve Sabah'ı militanlardan temizledi. Günümüzden ışık tutmak gerekirse hala Sabah üzerindeki anlaşmazlıkların çözüldüğünü söylemek mümkün sayılmaz. Forumlarda okuduğum kadarıyla bazı Filipinli vatandaşlar ülkelerinin bu iddialarından vazgeçmesini ve bölgedeki barışı korumasını savunurken bazı vatandaşlarsa bölgedeki asıl sorunun Güney Çin Denizi ve Çin olduğunu iddia ediyor. Elbette bu fikirler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Tıpkı siyasi çıkarların anlık durumlara göre değişkenlik gösterebildiği gibi. Peki siz bu ilginç toprak anlaşmazlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.